Smeagol'un evine hoş geldiniz. Bugün bir başyapıtla beraber olacağız. Sauron. Hikayenin protagonisti bizim için filmlerle beraber başroldeki kötü haline geldi. Eser 10 numara, karakter 10 numara. Zaten heykelde iyi olmayan gerçekten hiçbir şey yok. Bir önceki videoyu izlemiş olanlar harbiden de belli hatalar söylüyor. Bu heykelde öyle bir hata yok. Bu heykel 1 numara. 2005 yılında piyasaya sürüldüğünde Sideshow Collectibles ve Weta Workshop işbirliğiyle o döneme kadar çıkmış olan heykeller arasında en iyi heykel buydu. İşçiliği, malzemesi, pozlaması, her şeyi gerçekten o anki limitlerin en son noktasına dayanmıştı. Neredeyse 7 kiloluk ağırlığı, inanılmaz detayları, boyanması, pozlamasıyla Sauron'un bu heykeli o dönemi bitirdi. Yani ondan önceki çıkanlar ciddi arka planda kaldı çünkü gerçekten masif bir heykel. Büyük pozlama pozisyonu hatırlarsınız belki filmi seyredenler. O açılış sahnesinde Sauron'un verdiği o yaptığı vücut dilindeki o jesti baz alarak çıkarttıkları bir heykel bu. Pelerinin dalgalanması, elin duruşu, pozisyonu, bakışı, yapısıyla son derece karanlık, son derece başarılı, son derece emek isteyen bir ürün. Greg Tozer 3 heykeltıraştan biri. Genelde Greg Tozer'ı Sideshow ve Weta ürünlerinde görüyoruz. Son dönem tabii tamamen Weta'da görüyoruz ama yani bu da tahminimce kendisi de kabul eder. Gerçekten başyapıt tadında bir heykel. Son derece dediğim gibi büyük, detaylı, 10 numara 5 yıldız bir ürün. Ne yapacağız? Tabii yine yakın çekimlerini göreceğiz. O sırada Sauron'la ilgili bir iki tane bir şey öğrenirken aynı zamanda heykelin künyesinde ben size bir şekilde vereceğim tabii ki. Ne yapıyoruz? O zaman çok vakit kaybetmeden Sauron videomuza başlıyoruz. Özendim ve doğal olarak tek yüzümü taktım. Evet, ne demiştim? Eylül 2005 piyasaya çıkıyor Sideshow Collectibles ve Weta Workshop muhteşem bir işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan bu ürünü 2005 yılında Eylül ayında piyasaya sürüyor. 62 santimlik bir yüksekliği var. Gerçekten yüksek. 38 santim altındaki stand base'in boyu. 49 santim eliyle pelerinin arasındaki mesafe öyle yerleştirirken burası orası diyeceğiniz bir heykel değil. Zor. Dolaba koyacaksınız, ona göre bir dolap ister. Etrafta bir yere süs olarak koyacaksanız hareket ederken dikkat edin, fazla hareketli çarpabilirsiniz. 1/6 o dönemin favori scale, daha doğrusu ölçülendirilmesiyle yapılıyor bu heykel. Dediğim gibi Greg Tozer, Heather Kilmore ve 3 numara izninizle David Tremont. Aslında o da bilinen bir isim. 3 heykeltıraş çalışıyor ve bu ürünü bizlere, Yüzüklerin Efendisi koleksiyonlarına, meraklılarına bir şekilde veriyorlar. Bu sonuç bence çok mantıklı. Neden? Film bazında bakalım. Hobbit, Yüzüklerin Efendisi üçlemeleri, yani o 6 filmde gözüken sadece 3 karakter var. Biri Gandalf, biri Galadriel, diğeri de Sauron, Karanlığın Lordu. Eylül 2005'te piyasaya sürülüyor ve 9500 adet piyasaya dağılıyorlar. Bu 1839 numaralı heykel. Kendisi benimle uzun zamandır. 2005'te almadım. İlk piyasaya çıkışı Sideshow Collectibles'ın kendi sitesinde $300 gibi bir fiyat. Şu an eBay'de bakarsanız bulacağınız, göreceğiniz fiyatta kargosu içine dahil edilmemiş şekilde 1000 ila $1100 arasında bir piyasaya sahip. Niye kargoyu yine belirtiyorum? Dediğim gibi 6,5 kiloluk bir heykelden bahsediyoruz. Öyle hafif bir heykel değil. Tabii ki doğal olarak çok ciddi bir kargo yanında geliyor. Kutusunda tahmin edebiliyorsunuzdur, o kadar küçük bir kutusu da yok. Bu yüzden oldukça masraflı bir heykel olma potansiyeline sahip. Parçaları tabii ki şimdi burada söküp takla uğraşmayacağım. Topuzun ucu çıkıyor, kafasını çıkarıyorsunuz, vücut doğal olarak standtan çıkıyor. Ana 4 parça. Onun dışında kollarına ve bacaklarına takılan 4 tane de küçük parçası var heykelin. Totalde 8 parçadan oluşan bir heykel.
birinci filmin serisi olan Yeşil Kutu'da geliyor. Ve gerçekten işçilik olarak baktığımızda o bir karanlık lord, o bir efendi, o bir kandırmacı, deceiver. Önemli bir nokta, o bir Sauron yahu. Şimdi hafif siz yakın çekimleri görürken ben anlatmaya da devam etmek istiyorum. Etimolojisinden gireceğim. Sauron ismi çok çünkü. Sauron Orta Dünya'da birçok isimle anılan bir karakter. 1930'larda Tolkien ilk kez bu Beren ve Lúthien hikayesini kafasına şekillendirmeye başladığında yazdığı bir şiirde ilk kez geçiyor ismi. Lúthien'in Düşüşü. Bu Beleriand'ın Düşüşü isimli ve Orta Dünya'nın Tarihi serisinin 3 numaralı kitabının bir bölümü, bir şiir ve burada Tu olarak geçiyor adı. İlk kez yazılıma bu şekilde dahil ediliyor. Ancak sonrasında hepimiz diyoruz ki birçok değişiklik yaşayacak. Ben arada yine kendi beğendiklerimden biri olan o Tevildo'ya da dem vurmak isterim hazır Beren ve Lúthien'deyken. Neden? Çünkü aslında kedi prensidir kendisi veya kedi hükümdarıdır diyelim. Ancak aslında ilk düşünülen, Tolkien'in kafasında ilk düşünülen şey Sauron'un adının Tevildo olması. O Tevildo daha sonradan devinime girer ve sonuç nedir? O artık farklı bir karakter haline gelir. Halbuki ilk başta Sauron'dur o. Tauron var bir de. Erken dönem Tolkien yazmalarında sık sık karşımıza çıkan bir isim. Ancak o da daha sonra değişiyor. İkinci çağda karşımıza Anatar olarak çıkar. Hediyelerin lordu. Burada Anna, tabii ki elf dilinden bahsediyoruz. Hediye anlamına gelirken Tar, lord anlamına gelir. Aynı zamanda bir Numenor tecrübesi de olur. Orada da Zigur derler. Anduanik dilinde büyücü anlamına gelir bu kelime. Sauron'un yeteneklerini düşünürsek aslında son derece yerinde cuk oturmuş bir isim olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir noktada Artano diye bir isim görüyoruz. Bu da yetenekli demirci anlamına geliyor. Neden? Aule'nin öğrencisi. Çok yetenekli bir öğrenci ve de çok hızlı öğreniyor her şeyi ve o yüzden böyle bir isim koyuyor kendisine. Bilemiyorum. Aynı zamanda Aulendil diye de bir çağrılışı var ki bu da Aule'nin arkadaşı, yoldaşı gibi bir anlama geliyor. Ancak her şeyin başladığı nokta Mairon. Asıl adı Mairon. Mükemmel, özenilen anlamı. Numenorların yanına geçtiğinde başına bir de Tar eki getiriyor. Niye? Çünkü Numenorlar kralların isminin önüne kendilerine kral anlamına gelen Tar'ı koyuyorlar ve Tar Mairon oluyor. Kral mükemmel. Bence de kral gerçekten mükemmel. Sauron bu. Dol Guldur'da Mirkwood'da Hobbit filminde gördüğümüz o eski yıkık dökük kalede tekrar gücünü kazanmaya başlarken kendine bir sembol belirler. O sembol de kırmızı bir gözdür, siyah bir bayrağın üzerinde. Daha sonra buna Barad-dûr'un gözü denecek. Kırmızı göz denecek. Göz kapaksız göz denecek. Birçok isimle anılacak bu sembol. Aralarında yabancı kaynakların daha doğrusu verdiği bir evil eye ifadesi. Orada biz de biliyorsunuz nazar boncuğuna kullanırlar genelde. Sauron'un gözüne de aynı şey söyleniyor. Nazar mı değdirir, nazardan mı korur çok bilemiyorum ama bir evil eye durumu var. Söylediğim gibi Sauron bu, Sauron. Yüzüklerin Efendisi'ni düşündüğümüzde aslında kendisi bir Maya. Genel o Tolkien evrenine girdiğimizde bir Maya'dan bahsediyoruz. Yani rütbe olarak oldukça iyi durumda. 2. sırayı almış kavramsal olarak. Bu durumu ne kazandırıyor? Doğal olarak Aule yani Vala tarafından eğitiliyor. Demircilik konusunda usta, işleyen bir zanaatkar aslına bakarsak. O açıdan Sauron'un yetenekli bir öğrenci olduğunu da hikayede görüyoruz ama daha sonra demek ki zanaatkarlık kesmiyor ki farklı rollere gidiyor. Melkor'un yardımcısı oluyor. Ondan da farklı bir zanaat öğreniyor.
Sonuçta ne oluyor? Melkor Valar tarafından yenildiği vakit 2 numaralı kötü adam 1 numaralı kötü adam durumuna geliyor ve gerçek karanlık lordun artık bir esaret, bir yokluk hayatı çekmeye başlamasıyla beraber kendisi 1 numaralı karanlıklar lordu oluyor ki Sauron bu. Bence gayet uyumlu. Şimdi hepimiz kendisini yüzükler ve o yüzüklerin yapılışındaki rolü, o tek yüzüğü hazırlaması, işte hep iyi tarafa bir şekilde ayak bağı olması, ön plana çıkmaya çabalamasıyla biliyoruz. Çok göz önünde olmayan, bu vakte kadar çok fazla konuşulmayan bir özelliği daha var. Nedir bu özellik? Tolkien hikaye yazarken Sauron'un fiziksel yapısını hiçbir şekilde anlatmamış. Neye benzediğine dair hiçbir fikrimiz, hiç kimsenin aslında hiçbir fikri yok. Bu hale nasıl geldi peki? Herkesin gözünde canlanan Sauron imajı bu. Peter Jackson'ın o hikayeye çok sevdiği o eklemelerden biri de bu imaj işte. John Howe'la beraber oturuyorlar, böyle bir şey çıkıyor ama John Howe'un da rütbesini hepimiz biliyoruz. Tolkien evreninde elinizde bir şeyler çizilecek, bir şeyler görsele bağlanacak duruma gelecekse John Howe ve Alan Lee. Başka kimse yok zaten. Eski dönemde bir Hildebrandt grubu, onların çizimleri ama onları biliyoruz ki hafif karikatürize. John Howe ve Alan Lee bu konuda çok acayip bir noktada. Ortaya çıkan karşımızda. İnanılmaz başarılı. Öyle bir şey ki şu an seven sevmeyen, bilen bilmeyen, ben bu işe hakimim, ben bu işi çok iyi biliyorum diyen veya sırf filmini seyrettim diyenlerde bile Sauron'da elinizde aklımıza gelen imaj bu. Ama Tolkien'in çizdiği bir imaj yok ortada. Özellikle boş bırakıyor üstad o bölgeyi. Hayal gücünüz nasıl istiyorsa öyle görün istiyor Sauron. Bence çok başarılı bir yaklaşım. Biraz da hikayede neler yaptığına bakalım. Neden? Çünkü bir şekil değiştiren aslında Sauron. Shapeshifter, skin changer diye geçiyor ismi. Kurt oluyor, vampir oluyor, birçok şey olabiliyor. Mesela Silmarillion'a baktığımızda vampir olduğunu, kurt adama dönüştüğünü, hatta bir serpent, bir sürüngen olduğunu görebiliyoruz. Bunları ne için kullanıyor? Düşmanlarını manipüle etmek. İlla düşman olması da gerekmiyor. Kullanmak istediği bir grubu, bir karakteri manipüle etmek veya kendini tehlike altında hissettiğinde kamufle olmak, arazi olmak için kullandığı bir özellik. Boşuna deceiver, yanılsatıcı veya işte sizi kandıran karakter. Öyle bir isim almamış. Bilemiyorum. Doğal olarak da Peter Jackson'a bu kadar ön plandaki bir başrolü hayal etmek, kurmak, filme koymak önemli bir nokta. Bence çok iyi bir çalışma yapıyor. 10 numara bir katkı. Net. Şu an gözümüzde bir Sauron varsa o Sauron bu Sauron. Herkese bir şekilde kabul ettirecek, kendini kabul ettirecek kadar başarılı bir çalışmadan bahsediyoruz. Karşımızda efsane bir Sauron var. Tabii ki topuzu yok. Olsa onunla da poz verirdim. Kask var ama gerekirse takarız. Olayımız bu. O kaskın da bir tanıtım videosu var. Linki şu an yukarıda çıktı. Gayet başarılı bir tanıtımdı bence. Bilemiyorum. Evet. Dediğim gibi Sideshow Collectibles Weta Workshop grubunun Tolkien evreninin güzel bir sunumu. Bence öyle. 60 santimin üzerinde boyu olan bir heykel. 7 kilo neredeyse. İnanılmaz detaylar, ciddi bir boyacılık. Biraz sonraki boyama işlemi çok ciddi anlamda detaylı. Heykel, 10 numara 5 yıldız. Her şey var. Karizma mevcut. Karanlık bir imaj haliyle mevcut. İnce detaylar mevcut. Daha ne olsun? 9000'in üzerinde ürün halinde çıkmış. Fiyatı biraz kalın mı? Biraz değil. Ağaç, kütük kalınlığında. O ayrı bak ama onu hep söylüyoruz, üretenin sıkıntısı yok. Bizde çok dalgalı dünya. Bir Felbis'te, bir Gwyre'de, bir de dolarda kanat var. Evet, bakıyoruz. 10 numara bir heykel.
bayılıyoruz, seviyoruz. Ne yapıyoruz? Smeagol'un evini takip ediyoruz, izliyoruz, mutlu oluyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Böyle ürünler tanıyoruz. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, kendinize dikkat edin, aklınızı serin tutun diyorum. Smeagol'un evinden herkese hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.